Cinli hamam. Bakın, doğayı görüyor musunuz? Doğa bu şekilde cinli hamamı yutmuş. Bakın hamam şu. Hamam şu ve doğa hamamı yutmuş. Komple kapatmış her yeri. Bakımsız olan her şey öyle kalır. Yani hepimizi şaşırtabilir de. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın hamamın iç kısmı. Ben gece çektiğimde burayı, bir önceki geldiğimde mesela şu yoktu. Burada böyle bir şey çıkmış. Allah Zülcelal önce dünyayı yarattığında cinleri, dünyayı, yeryüzünü imar etsinler diye cinleri dünyaya gönderdi. Cinler burada 2000 yıl süre boyunca yaşadılar ve yeryüzünü imar ettiler. Bakın burada bir çeşme var. Böyle bir çeşme gördüğüm zaman kesinlikle duruyorum. Acayip akıllı çeşmesi. Onarım 1994'te onarım yapılmış. Bakalım suyunun tadı nasıl? Arkadaşlar buradan Cinli Hamam'a doğru gidiyorum. Bakın yolu çok kötü. Buradan yağan yağmurlar dağlardan getiren kayaları, taşları hep yolun üstüne bırakmış. Öyle bir şey ki kayalar, taşlar bir de şey gibi. Aynı bıçak gibi. Ya lastiğe çok kötü zarar veriyor. Şöyle yavaş yavaş inmek istiyorum. Bakın öyle yerden geçiyorum ki. Bakar mısınız? Bu Cinli Hamam biliyorsunuz Bursa'da. Şimdi buradan Ali abinin yanına tekrar gideceğim. Oradan da yola çıkıp Giresun'a doğru gideceğim. Tabi Giresun'a varmadan önce Sakarya'ya uğrayacağım. Sakarya'da Eşref abinin bir iki emaneti var, onları alacağım. Belki Sakarya'da da bir çekim yaparım. Ondan sonra Giresun'a dönerim. Evet, hamam bu yolun aşağısından dümdüz gidiyoruz. Ondan da tekrar yukarıya çıkıyoruz. Hamam ileride. Bayağı bir ileride ama. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda herkesin merak ettiği bir video. Arkamda gördüğünüz gibi Cinli Hamam var. Bu hamamı daha önce geceleri çektim. 3 defa 4 defa çektim bu hamamı. İlk Ali abiyle beraber geldim. Zaten buraya Ali abi ziyarete geldim. Ali abi rahatsızmış. Onu ziyarete geldim. Gelmişken de hamamı bir çekeyim. Akıllarda kalan bir soru vardı. Bu hamama gece geliyordum, sesler geliyordu. Bana gelen yorumlar ve mesajlara göre abi işte bu hamama tekrar gidersen, gündüz gidersen gündüz de aynı sesler gelir mi? Acaba öyle bir şey olur mu? Şimdi akıllarda kalan bu soruları cevaplayacağız. Tabii ki çekimlerimizi yaparak. Bu hamamı gece çektiğim için her yer net olarak görünmüyordu. Yani hamamın çevresi falan çok karanlıktı. Şimdi gündüz çekimiyle hem hamamın bulunduğu mevkiyi hem etrafını nasıl bir yerde olduğunu göreceksiniz. Ve içeriye gireceğiz. Gündüz acaba gece gelen o seslerin aynısı gelecek mi? Bir de çok yazan arkadaşlarımız var. Hamamın altında akarsu var diyenler var. Ona da bakacağız. Akarsu olursa devamlı ses gelir. Gündüz de gelir, gece de gelir. Şimdi bakacağız. Orada ses var mı yok mu? Herkesin merak ettiği soru. Akarsu var mı yok mu? Onu da göreceğiz. Cin sesleri gelecek mi? Etrafta neler var, neler yok? Bunları beraber göreceğiz. Şimdi hamama detaylı bir şekilde çekeceğim. Ve bu korkunç hamamda gündüz neler oluyor? Hep beraber göreceğiz. Hemen videomuza geçelim ve bakalım Cinli Hamam gündüz ne şekilde. Evet, hamam tam karşıda. Bakın etraf diken olmuş. Burayı belediye temizlemişti. İlk geldiğim zaman böyle dikenler yoktu tabii. İlk videomuzu izlemek istiyorsanız şurada bir kart çıkacak. Buraya bir kart ekleyeceğim. İlk videomuzu oradan izlersiniz. Hamam 1, hamam 2, hamam 3 diye videolar var. Bakın şöyle bir yerde. Böyle bir dağın hemen dibinde hamam var. Şuraya bir hamam için bir ışık yaptılar. Belediye burayı restore yapacaktı. Restore etmedi. Çünkü Ali abi bana o şekilde demişti. Belediye bir temizleme yaptıktan sonra restorasyon işine girecekmiş. Ondan sonra restorasyon işleri yarım kalmış.
Tabii ödenek mi olmadı, ne oldu? Burayı tekrardan kaderine terk ettiler. Hamam burada bu şekilde otların ve dikenin içinde tekrar kaybolmuş durumda. Şimdi bu hamam gece geldiğim zaman, şurada durduğum zaman sesleri geliyordu bakın. Ara ara o sesleri, o videonun seslerini videomuzun içine atacağım. Bakın su sesi geliyor. Bakın her yer diken. Şimdi bakacağız. Aynı sesler geliyor mu? Hamamın içinde veya dışında su sesleri var mı? Bakın burası hamamın arka tarafı. Şurada bir kapısı var. Burada da bir kapısı var. Bakın burası çok diken var. Ben şuradan giriş yapacağım. Arka tarafında su yeri var. Sıcak su yeri, soğuk su yeri. Oraları da size şimdi göstereceğim. Şuradan aşağıya ineyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada şöyle bir, burası büyük ihtimal burası da bir alandı. Yani şurası. Bu bölge hamama dahildi. Benim anladığım kadarıyla. Burası yıkılmış. Tabii kalan yer burası. Ve cinlerin mekanı şu an burası. Cinlerin. Burada artık kavim mi var? Burada ne var? Hiç belli değil. Tabii defineciler burayı harap etmiş. Bakın tam burada normalde su sesleri geliyordu. Şu an su sesleri yok. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi gerçek şeyin altında, hamamın altında eğer ki bir su kaynağı varsa şu an ses gelmesi lazım. Çünkü ara ara geliyordu. Belki de ara ara da gelebilir. Yani hepimizi şaşırtabilir de. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın hamamın iç kısmı. Ben gece çektiğimde burayı, bir önceki geldiğimde mesela şu yoktu. Burada böyle bir şey çıkmış. Ağaç gibi. Tam burada su sesleri şurada çok yoğundu. Ya şu kadar zaman beklediğimde burada su seslerinin gelmiş olması lazım. Ama şu an ses yok. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki sesleri cinler çıkarıyor. Bakın. Şimdi şu an hiçbir ses yok. Hiçbir ses duymuyorum. Çünkü bu seslere sebep olan cinler. Cinler yani. Bu sesler çıkaran cinler. Eğer ki buranın altından bir akarsu olsaydı sesin şu anda gelmesi lazım. Ara ara geliyordu, kesiliyordu. Ben buraya yazın da geldim. Hatta 3. video muydu, 2. video muydu? Yazın çekmiştim. Yani bu zamanlar çekmiştim. Belki diyebilirsiniz hani yazın su çekiliyor, kışın ses oluyor. Yazın da çektim ve aynı su sesleri yazın da geliyordu. Şu an ses yok. Eğer ki şu an ses gelirse hepimiz yanılmış olacağız. Yani daha doğrusu ben yanılmış olacağım. Diyeceğim ki gerçekten buranın altında bir akarsu var. Ama şu öyle bir şey ki ben yukarıya çıktığımda da aynı sesler geliyordu. Hamamın diğer bölgesi. Oraya geçelim. Bakın bu da bu kapı. Dikenlerin olduğu kapı. Hemen buraya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an olabildiğince sessiz olmaya çalışıyorum.
Ses yok. Bakın şuraları var ya, defineciler kırmış. Duvarları defineciler kırmış. Bakın şu duvarların içlerine. Ya böyle bir akılsızlık var mı? Bakın. Bakın burayı komple defineciler kırmış. Duvarın içinden altın aramışlar. Şurayı bak oymuşlar. Bakın burası da. Şu taşı görüyor musunuz? Kaç yıllık bir taş. Çok eski zamanların taşları. Bakın üstüm başım hep diken oldu. Burada da o definecilerin kırdığı taşlar, yani şuradan dökülen taşları buraya belediye toplayıp kapatmış zamanında. Yani 2-3 yıl oldu herhalde. 2-3 yıl önce miydi hatırladığım kadarıyla. Buraya düzdü taşları, tekrar restorasyon sırasında taşları olduğu yere tekrar dizecekti belediye. Ama neden böyle bir şey yapmadı? Buradan da geç yaparlarsa bu cinli hamam, gece burada kim çalışır bilmiyorum. Gece gelseler bile sesler her yere sarar. Bakın hamamın üst kısmı. Burada bir bölme. Şu an cinlerin mekanı. Bakın gündüz ses yok. Gündüz neden ses yok onu da size açıklayacağım şimdi. Bakın şurada da, buradan da birazdan dışarıya çıkacağım. Burada da şey var. Bakın şu tarafta. Tam burada sıcak su kazanı var. Kazan dediğimde sıcak su havuzu. Bir havuz da şurada var. Şurada. Orası da yıkık ama inşallah aslına uygun çözülür de. Ama burası temizlenmeden belediye buraya nasıl çalışma yapacak? Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi burayı cinlerin sahiplendiği için, cinler buraya sahiplendiği için belediyenin gelmesini, restorasyonun yapılmasını engellemiş olabilir. Yani cinler engellemiş olabilir. Bunu nasıl engeller biliyor musunuz? Öyle bir şey yaparlar ki, yani insanoğlu şöyle bir şeydir. Bir yerde cinler varsa insanoğlu oraya gitmek istemez. Belediye de buraya bir türlü gelmek istememiş. Yani bir şekilde olmamış, bir şekilde engellenmiş. Hani cinler nasıl ki insanların kısmetleriyle oynar, işte bir şekilde evlenemezler veya bir şekilde kısmetleri olmaz. O şekilde sıkıntı olur ya. Burası da yapılmaması için büyük ihtimal öyle bir durum da söz konusu olabilir. Şu an çok heyecanla bekliyorum ki seslerin gelmesini. Çünkü cihazım var, cihaz açık. Buraya ilk gündüz geldiğimde cihazı yoktu. İlk gündüz çekimimde cihazı yoktu. Ki ben gece geldiğimde imkansız bu kadar süre beklememiştim. Geldiğim gibi sesler gelmişti. Bakar mısınız? Şu an hiç ses yok. Ama biraz beklemek istiyorum da. Kendim bir dinleyeceğim. Bakalım ses falan gelecek mi? Rüzgar sesinden başka hiçbir ses yok. Şu taşlar var ya. Bakın öyle bir harç ki. Bu harç öyle bir harç ki yıllar geçmesine rağmen nasıl tutuyor taşları? Bakın bu çıkmış ama çekiyorum. Bakın gelmiyor. Zamanında yapılan taş öyle bir şekilde tutmuş ki, ya zamanında yapılan harç.
Şu an bir ses duymadım. Acaba cihaz duyuyor mu? Video yapım aşamasında bir ses gelecek mi bilmiyorum. Çünkü şu an cihazın çektiği sesler de var. Hani ben duymuyorum ama cihaz alacak mı? Belki de şu an sesleri geliyor ama ben duymuyorum. Cihazın çektiği frekanslar var mı yok mu onu da bilmiyorum. O ancak video düzenleme sırasında ortaya çıkacak. Ya da ben videoyu tekrardan izlediğim zaman ortaya çıkacak. Biliyorsunuz frekansları yükselterek bu sesleri duyuyorum. Ve bakalım. Şimdi dış kısma çıkacağım. Şimdi seslerin neden gece geldiğini soran arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Allah Zülcelal önce dünyayı yarattığında cinleri, dünyayı, yeryüzünü imar etsinler diye cinleri dünyaya gönderdi. Cinler burada 2000 yıl süre boyunca yaşadılar ve yeryüzünü imar ettiler. Melekleri ise gökyüzüne gönderdi. Melekler ise gökyüzünü imar ettiler. Ondan sonra cinler aralarında bir fesat çıkardılar. Aralarında bir savaş çıkardılar ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Hatta aralarında Yusuf isminde bir melek vardı. Bu meleği de öldürdüler. Ondan sonra Allah Zülcelal başka bir cin topluluğunu bu cinleri cezalandırmaları için dünyaya gönderdi. Bu topluluğun başına da iblisi koydu. Yani şeytana. Şeytan bunlara kumandanlık etti. Şeytan o sıralar iyi. Dünyaya gelip bu azgınlık çıkaran, cinayet işleyen ve kan döken cinleri cezalandırdılar, savaştılar ve onları öldürdüler. Onları öldürdükten sonra bu cinler, bu yeryüzüne gönderilen ordu, Allah Zülcelal'dan biz dünyayı çok sevdik, dünyada kalmak istiyoruz dediler. Allah Zülcelal da bunların dileğini kabul etti ve onları dünyada bıraktı. Ondan sonra Allah Zülcelal insanları yarattı. Yani Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve şeytana, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini istedi. Şeytan da karşı geldi tabi. Bunu yeryüzünde olan, dünyada olan cinler de duydu. Şeytan yeryüzündeki cinlere dedi ki Allah insan isminde çamurdan yarattığı bir şey yarattı. Ve buna secde etmemi istedi. Onları da dünyaya gönderecekmiş. Ve aralarında fesat çıkardılar. Yeryüzüne bozgunculuk çıkaracak birileri gelecek. Hani biz bunları istemiyoruz diye. O yüzden yani şeytan ve cinler insanlara bu yüzden düşmanlar. Sebebi ise şeytanın cinleri de yoldan çıkarması. Tabi aralarında Müslüman olanlar şu an var. Bakın sabah ezanından akşam ezanına kadar cinler görülmez genelde. Sesleri de çıkmaz. Büyük ihtimal buradaki sesler de eğer sesler gelmiyorsa o yüzden çıkmıyor. Görülmeleri az bir ihtimal, yani küçük bir ihtimal da olsa gündüz görülürler. Gündüz ses de yaparlar. Ama genel olarak konuştuğumuz zaman ses veya görüntü vermezler. Ama akşam ezanından sabah ezanına kadar görülürler, ses de çıkarırlar, her şeyi de yapabilirler. Tabi Allah Zülcelal'ın ismi şerifine sığınırsak, duamızı okursak hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi buradan çıkacağım. Buralarda da ses şu an kendim duymuyorum. Geçen geldiğimde duyuyordum, kendim de duyuyordum. Şu an öyle bir ses falan duymuyorum. Bakın karşıda dağ var. Burada dağlar var. Kiraz ağaçları var. Eski atalarımız, eski yaşayan insanlar bir meyve yediği zaman çekirdeklerini sağa sola atarlarmış. Hani her yerde meyve ağaçları çıksın diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz bir meyveyi yedikten sonra çekirdeklerini hurra çöpe atıyoruz. Çöpe atılan çekirdeğin de hiçbir şeye faydası olmuyor. Bakın önce geldiğimde burada da sesleri geliyordu. Şu an burada da sesleri yok. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra şu arka kısma geçeceğim. Arka kısımda da size dediğim suyun olduğu yer var. Bakalım orada sesler gelecek mi? Ses gelecek mi, gelmeyecek mi? Oraya da nasıl geçeceğim? Her yer diken olmuş. Her yer börtlen dikeni. Normal diken de var. Bakın bir tutum var ya, hani yapışkan gibi. Evet, geçeceğim yer. Bakın şurası da var. Buradan oraya geçmem lazım. Şimdi nasıl geçeceğim? Tamamen kapanmış.
Şuradan geçersem nasıl geçeceğim ama. Şöyle bir yürürsem bakalım. İmkansız gibi bir şey olmuş. Buradan nasıl oraya geçeceğiz? Diğer tarafı deneyeyim. Sanki ben daha önce şuradan bir yerden geçiyordum. Buradan bir yerden geçiyordum ama tamamen kapanmış. Geçmek imkansız olmuş. Acaba içeriden oraya geçebilir miyim? Allahu Ekber. Size arkayı kesin göstermem lazım ama oraya nasıl geçeceğim? Evet, buradan tekrardan geçmeyi düşünüyorum. Sağa sola baktım da oradan geçilmiyor. Görev kutsaldır diyeceğim. Yılan mılan, çıyan demeden önümü aça. Bakın şöyle önümü aça geçmeyi düşünüyorum ama nasıl geçeceğim ya? Allahu Ekber. Ya bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir diken? Bakar mısınız? Evet, sanki geldim gibi. Hah. Of. Evet, şimdi buradan oraya nasıl geçelim? Bunlar da diken. Bakın dikenlere bak. Bunun bir de çıkışı var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geçeceğiz de şuraya düşersem her yer diken. Börtlen. Börtlen dikeni. Bakın şurada da hatta börtlen çıkmış. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar şimdi öyle bir ekşidir ki. Maalesef o tarafa geçemeyeceğim gibi. Bakın size bahsettiğim yer. Şurası. Su kaynama havuzu orada. Diğer yedek havuz da burada. Herhalde sıcak su oradaymış. Soğuk su da buradaymış. Hamama verilen su. Ben buradan girersem bir daha çıkamam. Her yerim çünkü kollarım açık. Her yerimi çizeceğim. Evet. Bir yolunu buldum ama aşağıya düşersem bu tarafa gelemem. Ses yok. Arkadaşlar oraya girecektim. Her yer diken. Yani aslında öbür videolarda oranın içinin nasıl olduğunu gösteriyorum. Pek de girmeye gerek yok. Girmeye gerek var da ben hazırlıksız geldim, biliyorsunuz. Çok diken var her yer. Oraya girersem her yerimi keseceğim. O yüzden şu an buradan da çıkıyorum. Önüm çok kötü. Kamera zaten rahat 1 kilodan fazla vardır cihazla beraber. Heh. Evet. Cinli hamam. Bakın. Doğayı görüyor musunuz? Doğa bu şekilde cinli hamamı yutmuş. Bakın hamam şu. Hamam şu ve doğa hamamı yutmuş. Komple kapatmış her yerini. Bakımsız olan her şey öyle kalır.
tekrardan bir bakıp videomu bitireceğim. Acaba tekrardan baktığımda da ses gelecek mi bilmiyorum. Bu sefer buradan gireceğim. Dikenli kapıdan. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar buraya bir dahaki sefere gece geleceğim. Belki de Eşref abiyle beraber geliriz. Burada güzel bir davet yapacağım. Davette burada neler görülecek çok merak ediyorum. Çünkü şu an yola çıkmam lazım. Gece burada olmamam lazım. O yüzden bugünkü video bu şekilde oldu. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Emin olun hiçbir şey anlamıyorum. Konuşuyorlar şu an. Çünkü çok boğuk, çok değişik geliyor. Şimdi ben cihazdan sesi yükselteceğim. Ses yükselince ne söyledikleri anlaşılacak. Bakalım ne demişler. Bakın acayip değişik bir sesler var şu an gene. Ama tam net değil. Yani benim duyduğum şu an tam net değil. Arkadaşlar bu arada herhangi bir şey görmüşseniz yorumlarda belirtin.